Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bugün size zombilerden bahsedeceğim. Elm Sokağı kabusundaki zombiler gibi vücudumuzun içinde de tonla zombi hücre var. Onlar ne demekmiş? Onlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi zombi dediğime göre ne demek zombi? Ölmeye direnen ama iyi de bir şey olmayan. Tam olarak da zombi hücreler dediğimiz hücreler gerçekten de ölmeye direnirler. Ama kanser hücreleri gibi değil. Yani belli bir aşamada çoğalmaları durur. Çoğalmazlar kanser hücresi gibi. Öylece kalırlar. Fakat eski oldukları halde yenilemezler kendilerini veya onları vücut yok ederek yenisini yerine getirmekte zorlanır. O iş yapılmaz. İşte bunlar böyle arafta ne iyi çalışırlar ama ne de kanser hücresidirler. Bunlara biz zombi hücreler diyoruz. Türkçesi bunun, daha doğrusu tıpçası bunun senesens hali. Yani senesens olmuş hücrelere biz zombi hücreler diyoruz. Ne demek senesens? Şimdi her hücre eskidiğinde yerine yenisi gelmeli, değil mi? Bunlar böyle bir dönüşüm halinde. Mesela ne diyoruz? Bağırsaklarımızdaki hücrelerin 5 günde bir yenilenmesi lazım. Yani 5. günde artık eskimiş hücre gidiyor, yerine yenisi geliyor. Ve mesela bir ayda kaç kere 5 varsa 6 kere mi? 6 kere o hücreler yenileniyor. Ve bu böyle hayat boyu devam ediyor. Cilt nasıldı? 28 günde birdi, değil mi? Üst katmanları. Demek ki her ay bunlar devam ediyor. Yani her organın böyle bir yenilenme döngüsü var. Kandaki kırmızı hücreler 120 günde bir işte eskiyorlar. Dalığa gidip artık onun yedek parça olarak kullanılıyorlar. Yerine yenileri geliyor. Böyle bir hücre yenilenme döngüsü varken zamanın birinde özellikle de tabii yaşlılığın kendisiyle bu hücreler artık imha olmak, yerine yenisini getirmek işini yapmıyorlar. Ama ortadan da kaybolmuyorlar. Bunu vücut niye yapıyor biliyor musunuz? Bizi sevdiği için diyeceğim. Çünkü yaşlanmışlıkta veya o hücrenin, o organın çok kullanılmış, hatalı kullanılmış halinde, mesela işte sigara içen akciğerdeki hücre gibi olabilir. Kendini yenileme çabasını çok ısrar ettirirse, yani çok fazla şey oluyorsa, yenileme, replike olma oluyorsa, diyor ki vücut, yani ben belli bir yaşa geldim, bu yenileme sınırımın da üst sınırına geldim, sürekli bunu yapmamam lazım. Çünkü bu yenileme ayarında artık kapasitem de dolduğu için tekrar ısrarla yenilemeye çalışırsam benim mevcut bulunduğum hücre eskisi kadar genç ve ne yaptığını bilmiyor olabilir ve dolayısıyla yenilerken kontrolsüz bir yenileme, kontrolsüz bir çoğalmaya gidebilir. Yani zombi hücreler, senesens aslında bizi kanserden korumak için yapılmış bir şeydir. Yani vücudun bununla baş etme halidir. Çoğalmayacaksın ama öyle dur. Zaten yerine yenisini de koyamıyorum. Eski halinle tekleye tekleye durumu idare et gibi bir durumdur aslında senesens hücreler ve dediğim gibi koruma amaçlı bizi. Peki bunlar neden oluyor dedik? Yaşlanmanın kendisi bunun sebebi. Çünkü yaş ilerledikçe o gövdeyi taşıyacak bütün hücreler işte artık belli bir yere kadar yenileniyor. Kök hücrelerimiz, yani eskinin yerine yenisi gelecek olan kök hücre kapasitemiz azalıyor. Vücudun yenileme sinyalleri azalıyor veya eskiyi yok etme sinyalleri azalıyor. Mecburen biz böyle eskilere fit halde kalıyoruz. Ama dediğim gibi iyi tarafı var. Senesens olmuş hücrelerin tümörleşmemiş olduğunu ve çoğalmalarının belli bir aşamada tak diye durup öylece zombi halde durduklarını söyleyebiliriz. Fakat şimdi konumuz anti-aging, uzun yaşam, gençleşme, daha iyi olma falan ya. Biz 60'lar, 70'ler neyse 50'ler hangi yaşta ne kadar zombimiz varsa onlardan kurtulabildiğimiz ölçüde de gençleşiyoruz esasında. Nasıl yapıyorlar dünyada buna? Bir kere senolitikler, yani senesens olmuş, zombi olmuş hücreleri öldüren ilaçlar dünyası diye bir araştırma başlığı var. Ve senolitikler işte üstüne büyük şirketler kuruluyor, yatırımlar yapılıyor falan. Amaç şu: ne kadar zombi varsa, hani katlanmıyor, bölünmüyor, kanserleşmemek için ama kendi de gitmiyor ve kötü. Onları vücudun ya vücudun kendisinin ya da bu ilaçların kendisiyle yok edilmesi. Dolayısıyla o boşluğa da varsa mevcut yenileme kapasitemiz, kök hücremiz, yenilerinin gelmesi amaçlanıyor. Yani en azından kötülerden kurtulmuş oluyorsun. Mesela şöyle diyelim, genel dış görüntü olarak mesela işte cildinizdeki lekeniz, kırışıklığınız, işte sarkmanız, eklemlerdeki şikayetleriniz falan, bunların hepsi yaşlanma ile ilgili şeyler ya, teklemiş organcıklar, teklemiş haller. Bunlar işte içinde
zombilerin birikmesiyle olmuş haller. Yani eskisinden daha parlak bir cildiniz olmuyor çünkü içi zombiyle dolu. Ne gidiyor ne yenisi geliyor. Eskisinden daha parlak bir beyniniz olmuyor çünkü işte zombileşmiş ama öldürülmemiş, yok edilmemiş, yerine yenisi gelmemiş, kötü çalışan hücrelerle kalıyorsunuz. Mesela işte demansta, Alzheimer'da, şurada, burada hep bu beyin filmleri çekildiğinde işte iskemik odaklar görüldü, atrofi görüldü. Yani oksijensizlik gördük, kansızlık gördük, küçülme gördük veya işte tau proteini, Alzheimer'daki istenmeyen proteinler gördük falan. Bunların hepsi aslında yaşlılık paketinde gelen zombi hücrelerin birikmesinin hali ve bunlardan kurtulmadan yenilenme diye bir şey olamaz. O yüzden de senolitikler denen şeyle araştırmacılar kafayı bozmuş durumda ve bir sürü şey var senolitik olarak kullanabileceğimiz. Neyi kullanıyorlar? Bir rapamisin diye materyal kullanıyorlar. Bir madde kullanıyorlar. Daha research aşamasında. Rapamisin ne yapıyor? Şimdi buradan da günlük hayatta ne yapacağımıza bağlayacağım. Rapamisin şunu yapıyor. Şimdi vücudun enerji kullanımında enerji demeyelim de sisteminde, yani metabolik sisteminde 2 tane kapı var. Bir AMPK yolağı kapısı var. Bir mTOR yolağı kapısı var. mTOR'daki R rapamisinle bloklanan taraf. Orayı bloklamak istiyorlar, AMPK'ya gitmek istiyorlar. Biz bunu daha önceki konuşmalardan biliyoruz. AMPK'nın açlık sinyali olduğunu, vücudun rejenere olma sinyali olduğunu, mTOR'un da hücrelerin inflamasyona gitmesi, çoğalması, prolifere olması, yaşlılık sinyali olduğunu hatırlıyoruz. Açken AMPK'yı güçlendirip özellikle karbonhidratlı ve işte şekeri, insülin yüksek hale geçtiğimizde mTOR'u güçlendirdiğimizi biliyoruz. Mesela mTOR'la insülin kardeş, o yüksekken orası da çalışıyor. Yani mTOR tarafına gitmek zombi hücreleri arttıran ve yaşlandıran bir şey olduğu için senolitik dedikleri ilaçlarda o yolu bloklamaya çalışıyorlar. Bu şimdi onların büyük araştırma konuları. Biz gelelim günlük hayatımıza. Ne dedik? Eğer biz açlık sinyalini arttırırsak, AMPK yolu dediğimiz yolu güçlendirirsek zaten o hücrelerden kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. O yüzden uzun aralıklı açlıklar var. O yüzden özellikle geceyi içine alan açlıklar var. Çünkü gece zaten otofaji, kötü hücrelerin yenmesi, işte apoptozis, kötü hücrelerin kendilerini bilerek, gönüllü olarak intihar etmeleri, o zombilerin kendilerini intihar etmeleri için onlara uygun zaman vermek gerekiyor. İşte gece açlığı, uyku, derin uyku. Bu sinyaller onların bunu yapmalarını sağlıyor. Gece açlığı, derin uyku halinde bizim AMPK dediğimiz açlık sinyali, otofaji sinyali, apoptoz sinyali, bütün eskilerden kurtulma sinyalimiz çalışıyor. Sadece o kadarını bilin. Yani kafanızda açlık halinin bunları yaptığını ve özellikle gece açlığı olduğunu bilin. Bağlantı olarak da bunun karşıtı olan mTOR'dan bahsettim. Bahsettiğim ilaçlar o tarafı kurcalasın, orayı bloklasın diye uğraşıyorlar. Şakası değil yani. Hani o kadar önemli ki o konunun çalışmaması, zombilerden kurtulmak için ilaçları orayı bloklamak üstüne kullanıyorlar. Şimdi de günlük hayatta bizim kullandığımız bu açlığın dışında biz kullanamaz mıyız kardeşim, yani bize de bir ilaç söyleyiverin diyorsanız, bu şeyler var ya, şeker ilaçları olarak bilinen, içinde metformin olan ilaçlar. Şimdi bunları da bir uzun yaşam çalışması altında artık incelediler. İsteyenler bakabilir. TAME diye Türkçe okuyorum. Çalışması diye bir durum var. İlk defa olarak çok daha kapsamlı bir şekilde bizim 40 yıldır bildiğimiz, hakikaten 40 yıldır yani metforminler piyasada. Bu metformin grubu ilaçları acaba biz kullanırsak onları senolitik olarak kullanabilir miyiz? Eski hücreleri onlarla öldürebilir miyiz? Acaba bu bizim uzun yaşam için etkili bir molekül olarak masamıza konulabilir mi diye çalışma yapıldı. Bu kadar geç bu kadar, yani etkili olduğu bilindiği halde bu kadar büyük bir çalışmanın yapılmasının ertelenmesi tabii ki metforminin acayip ucuz bir madde olmasından, yani çok ucuz olduğu için, herkesin ulaşabileceği olduğu için, hani o kadar iyi sonuçlar verecekse ticari olarak bunları ertelemek çok normal, yani bu çalışmayı daha geç yapmak çok normal. Buradan nereye geldik? Şimdi metformin ne yapıyordu? Biz onun adını ne diyebiliyoruz? Şeker ilacı diyebiliyoruz. Ama mikro düzeyde metforminin yaptığı şey de mTOR'u kapatıp AMPK'yı açmak. Yani niye şekeri azaltıyor hikayesi oluyordu?
Çünkü açlık sinyali vermeye yönelik çalışıyor. Şekerin, karbonhidratın hücrede yanmasını azaltmaya yönelik çalışıyor. O yüzden kan şekeri azalıyor falan. Hani ilk başlarda bir kilo verilir. O yüzden o işler oluyor. Buradan nereye geldik? Zombi hücreler herkeste var. Yaşlandıkça daha çok var. Hangi organda yaşlanma, hastalık, beyin, göz, vücut, karaciğer, eklem neresiyse oralarda zombiler var. Zombiler bizim aslında dostumuz. Çünkü sonsuza kadar hasarlanmış hücreyi tekrar yenilemeye çalışırsan arada kansere döner diye vücut onu bir yenilenme sınırında tutuyor ve artık ne yeniletiyor ama eski olduğu halde ne de ondan kurtuluyor. Bizim ondan kurtulma yöntemimiz senolitikler, senesens hücrelerden kurtulma destekleri. Bunun için bazı kemoterapetikler bile kullanılıyor. Onlar iyice ayrıntılı çalışmalar ama kullanılan ilaçların bizim günlük hayatımızdaki en basiti metformin dediğimiz düşük doz metformin. Normalde sizin diyabet için kullandığınızdan çok daha düşük bir doz metformini sinyal molekülü olarak olacak kadar normal kullanılanların şu anda eczanelerdeki minimumun bile yarısının yarısı kadar bir değeri kullanarak bir çalışma yapıp bakıyorlar ki yani gerçekten de bir sürü bakımdan AMPK yolunu arttırdığı için, senolitik olarak çalıştığı için, zombilerden bizi kurtardığı için, işte kan şekerini azaltması da pakette beraber zaten aynı iş. Uzun yaşam molekülü olarak biz bunu inceliyoruz diyorlar. Yani sonuçta bizim ama günlük hayattaki zombi kurtuluşumuz bütün bu ilaçların metformin de olsa, rapamisin de olsa yaptığı şey AMPK yolunu artırmak. O yol eşittir açlık. O yol eşittir gece açlığı. Dolayısıyla öğleden sonradan itibaren olabilen en erken saatte kesilmiş bir yemek ve iyi bir uykuyla geçirilmiş gece bize tonlarca zombiden kurtulma şansı verir. Tonlarca zombiden kurtulduğumuzda o zombiler neredeyse onlar gittiği zaman ancak yeni hücreler orada olabilir. Bu cilt olabilir, bağırsak olabilir, ne bileyim eklem olabilir. Önce onların gitmesi, bir boşluk yaratması, sonra yerine yenilerin gelmesi lazım. Dolayısıyla her gece aslında bir tür temizliktir. Ben ona bulaşık makinesi temizliği diyorum. Otofaji de desem aynı şey, apoptoz da desem aynı şey, zombi de desem aynı şey, AMPK yolu da desem aynı şey. Her yol Roma. Vücut bunu kendi kendine yapabilir. Biz ısrar etmezsek, ona o temizlik için o şansı verirsek bizim başkalarına göre zombi hücrelerimiz daha ileri yaşlarda birikmeye başlarlar. Onları daha da öteye atmış olabiliriz. Ve mevcut hücreleri daha genç, daha temiz hücreler olarak kullanabiliriz. Zombilerden kurtulmanın yolu böyle. Beğendiyseniz, paylaşırsanız ve abone olursanız sevinirim. Enteresan bulduğunuzu umuyorum.